Manevi gizemlerle dolu bir hikayeye hoş geldiniz. Evliyalar yetiştiren evliya. İsmail Fakirullah. 1657'de Siirt'in eski adı Tillo olan günümüz Aydınlar ilçesinde Recep ayının ilk cuma gecesi, yani bir regaib gecesi doğdu. Asıl adı İsmail olmakla birlikte Fakirullah adını ise hak yolunda aldığı mertebeden almıştır. Soyu Hz. Muhammed Peygamber'in amcası Abbas'a kadar dayanmaktadır. Dedeleri yıllar önce Medine'den Anadolu'ya göç etmiştir. Dedesi Molla Abdülcemal gibi, babası Mevlana Kasım da alim olup zamanın üniversiteleri olan medreselerde baş müderrislik yapmışlardır. Annesinin bebekken besmelesiz süt emzirip yemek yedirmediği söylenir. İsmail'in eğitimi ise babası tarafından özel bir ilgiyle ona daha küçük yaşta ilimler öğretmesiyle başlamıştır. Siirt'teki Fahriye Medresesi'nde eğitim gören Fakirullah, 24 yaşına kadar zahiri ilimlerde alim ve batıni ilimlerde uzman bir veli olarak yetişti. İbadetlerinden manevi bir lezzet alır, bu nedenle aksatmadan hep zevkle yapardı. Anne ve babasının hakkına dikkat eder, davranışlarıyla onların dua ve rızasını almak için çabalardı. Babasının ölümünden sonra onun yerine geçip 6 medresede birden baş müderrislik yapmaya ve öğrenciler yetiştirmeye başladı. Müslümanlığın ince bir insanlık olduğunu örnek yaşamıyla gösteren Fakirullah, helal haram konusunda o kadar hassas bir insandı ki, ailesi için geçimini sağlamak üzere tarlasına ekmeye gittiğinde abdest alır, öyle ekip biçer, hasadı kaldırdıktan sonra un haline getirmek için değirmende bizzat kendisi çalışır, undan hamuru yoğurur, ekmeği kendi yapar, böylece yiyeceklerine hiçbir haram karışmadığından emin olurdu. Yaz kış demeden her cuma gusül abdesti alır, Allah'ı her an hatırlayarak dünyayı yaşamak için gecelerini ibadetle, gündüzlerini de oruçlu geçirmeye çalışırdı. İslam'ı dünyada hassasiyetle yaşayan, kendi işini bizzat yapmaktan, tarlada çalışarak el emeğiyle geçinmekten hoşlanan Fakirullah'ın haç dönüşü 40 yaşındayken geçirdiği ruhsal değişim, onun manevi hayata daha çok yönelmesine sebep oldu. Tam 40 gün yemeden içmeden kesildi. Hiç konuşmadan kendinden habersiz yatıp manevi, içsel bir yolculuğa çıktı. 40 günün sonunda gözlerini açıp sadece bir tas su içti ve ekşinar isteyip ekmekle onu yedi. Ancak asıl manevi aydınlanması bir gece camiye giderken bir kaza geçirmesiyle başlar. Bu olay 8 yıl süren bir vecd ve ruhsal aydınlanma dönemini başlatır. 40'lı yaşlarının sonlarında bir cuma gecesi camiye gitmek için yola çıkan Fakirullah Hazretleri karanlıkta evin avlusuna çıktı. Avluda içinde su olmayan 15 metre derinliğinde içi boş ve ağzı açık bir kuyu vardı. Karanlıkta bu kuyuyu fark edemeyerek içine düştü. Fakat Allah'ın koruması ile hiçbir şey olmadı. Sadece sol kaşının üzerinde küçük bir sıyrık hariç hiç yara almadı. Burada kendisini Allah'ın onu celal sıfatıyla imtihan ettiğini anlayınca bu kadar yüksekten düşüp sadece bir sıyrıkla kurtulmasına şükrederek Allah'a teşekkür için secdeye kapandı. İçtenlik ve samimiyetle Rabbine sığındı. İşte o anda birdenbire kuyunun içi genişleyip yemyeşil ilahi bir ışıkla, nurla doldu. Bu mutlulukla aşk denizine daldı. İlahi gerçekleri doğrudan deneyimleme lezzetini aldı. Ardından etrafında manevi bir meclis toplandı. Maneviyatları ile Hazreti Hızır,
Abdülkadir Geylani, Cüneyd-i Bağdadi ve Üveysel Karani Hazretleri gibi birçok veliyi o anda etrafında hissetti. Ve bu büyük evliyalar tarafından kendisine evliyalıkta gavs makamı denilen en üst derecelere kavuştuğu müjdelendi. Kendisine muhabbet şerbeti içirdiler. Böylece zamanın velilerinin sultanı, yani evliyaların evliyası bir bilgin oldu. O bu haldeyken saatler geçip de camide yatsı namazını kılmak için bekleyen cemaat, İsmail Fakirullah Hazretlerinin gelmediğini görünce evine ve komşularına sordular. Bulamayınca da telaşla aramaya başladılar. O sırada dokumacılık yapan bir usta, kuyunun içinden tatlı bir sesin geldiğini fark edince hemen insanlara haber verip bütün mahalle halkı ellerinde mumlarla, lambalarla kuyunun başında toplandı. Fakat o öyle dalmıştı ki kimseden haberi yoktu. Kuyunun içerisine adam salıp onu öyle çıkardılar. Bu hikayeyi o Ulu Aziz kendi diliyle anlattığında der ki, "Ben o kuyuya ne düştüğümü ne de beni çıkardıklarını bilmiyorum. Beni çıkarmak isteyenlere, Allah'ı severseniz beni bırakınız, sizinle işim kalmadı, benden uzağa gidiniz demişim. Bunu da hatırlamıyorum. Bildiğim sadece 2 kişinin beni tutup eve getirmeleridir. Ancak o gece benim için Kadir gecesi kadar kıymetlidir. Çünkü Allahü Teala bana orada pek çok lütuf ve ihsanlarda bulundu," demiştir. İsmail Fakirullah, kuyuda içtiği o muhabbet şerbetinin etkisiyle 8 yılı tasavvuf yolunda vecd halinde geçirdi. İstirak halinde, yani dünyayı unutarak ruhsal yükselişle Allah'a yakınlaştı. İnsanlardan ve dünya yaşamından tamamen uzaklaşarak tek başına yaşamaya başladı. Bu süreçte üveysi olduğu, yani doğrudan Allah'ın ilimlerinden ve Hazreti Peygamber'in ruhaniyetinden manevi yollarla faydalandığı anlatılır. İsmail Fakirullah Hazretleri 9. yılda yaşadığı bu istirak halinden ayrıldıktan sonra dostlarıyla ve öğrencileriyle görüşmeye başlayınca onlara Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yoluna çok benzeyen, kendine has Üveysiye yolunun kurallarını da öğretmeye başladı. Medresesinde ise yeniden hem her kesimden insanları İslam yoluyla aydınlanmaya çağırmış, diğer taraftan hem manevi ilimler hem de pozitif ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Kendisine muhalefet ve saygısızlık eden kimseler çeşitli belalara düşmüşler ve pişman olmuşlar. Sözünü dinleyenler ise ihya olup hidayet bulmuşlardır. Pek çok öğrencisi arasında en çok sevdiği ve hizmetine izin verdiği Molla Osman ile Molla Muhammed sayılırdı. Bu öğrenciler 2 kardeş gibi o şefkatli peder hizmetinde kendisine 10 yıl hizmet etmekle şereflendiler. Molla Osman ise ileride şanı hocasına ulaşarak tüm dünyaya yayılacak olan meşhur alim Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin bizzat babasıydı. Molla Osman, hocasının manevi gücünden oğluna da aşılanması ve de onun duasını alıp öğrencisi olmakla şereflenmesi için henüz 9 yaşında olan oğlu İbrahim Hakkı'yı da yanına getirtti. O da Fakirullah Hazretlerinin medresesinde tasavvuf yoluna girip hem hizmete hem de eğitime başladı. Ancak Molla Osman ile Molla Muhammed hocalarına hizmetin 10. yılında bir hafta ara ile vefat ettiler. Onlardan sonra daha henüz genç yaşta olan İbrahim Hakkı, Fakirullah'a hizmet etmeye ve onun hasta kalplere şifa olan sözleriyle olgunlaşmaya başladı. Ve sonunda medresede hocasından aldığı ilimlerle tasavvuf yolunda ilerleyerek o da Fakirullah Hazretleri gibi aydınlanıp yazar, şair, astronom, fizikçi, psikolog,
sosyolog ve ansiklopedist olan ünlü bir İslam alimi evliya oldu. Fakirullah Hazretleri hayatının son yıllarını müridi ve halifesi İbrahim Hakkı ile manevi yolun sırları üzerine sohbetler ederek ve öğrencilerine, o dönemin aydınlarına ilim öğreterek geçirir. Şöhreti her tarafa yayılır ve devlet adamları tarafından ziyaret edilir. Büyük alim, Allah'ın her an her halimizi bildiği ve gördüğünün farkındalığıyla ömrünü yaşadı. Uzun murakabe halleri denilen manevi disiplinler yolu ile dikkatini kendi iç dünyasına yoğunlaştırarak zihninden geçen her şeyi kontrol etmesi ve kendini Yaradan'a vererek başka her şeyi unutmasıyla tanınan evliya, 1734'te tekrar içine dönerek ruhsal bir yükselişe, istirak haline girdi. Bir cuma akşamı kendine gelince artık dünya hayatından sonsuz hayata geçeceğinin bilinciyle aile fertlerini ve müritlerini etrafında topladı, vasiyette bulundu. Hayatını insanlara ilim ve bilim öğretmek, onlara manevi gelişimi İslam dini üzerinden anlatmakla geçiren İsmail Fakirullah Hazretlerinin bu son günlerini değerli öğrencisi ve yerine bıraktığı halifesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli ünlü kitabında şöyle anlatır. O temiz ruh beden sarayına girip yeryüzüne indi. Kemale gelip olgunlaştı. Allahu Teala'yı tanıdı. İnsanlar tarafından da tanındı. Ezeli ihsanlara kavuşup sonsuz feyzlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve sefasına aldanmayıp hakiki alemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp bir an önce ebedi aleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu beden mezarında mahpus kalmış gibiydi. Yaşı 80'i geçince 1734 senesinde o herkesin babası bir hafta kadar gönül denizine daldı, manevi alemin sırlarına ulaşıp bu alemi seyreyledi. İnsanlar onun hastalıktan dolayı böyle kendinden geçmiş sandılar. Ancak cuma gecesi yatsıdan sonra o halden bu his alemine geri döndü. Evlat ve torunlarını yanına çağırıp ilim öğrenmelerini ve manevi gelişimleriyle uğraşmalarını vasiyet eyledi. Üzerindeki emanetlerin sahiplerine verilmesini isteyerek oradakilerle vedalaştı. Sonra Yasin-i Şerif okumalarını emretti. Yasin-i Şerif okunurken odanın içine öyle güzel kokular doldu ki sanki ud ve amber yakılmıştı. Çocukları ve torunları üzüntü içindeydiler. Ama onun için ise o gece bayram ve surur gecesi oldu. Yasin-i Şerif'in Selamun kavlen ayeti okunurken Allah diyerek canını Hakk'a teslim eyledi. Mübarek ruhu gidip latif cismi kaldı. Fakirullah Hazretlerinin türbesi, din ve astronomi bilgini olan öğrencisi İbrahim Hakkı Hazretlerinin de pozitif ilimlerde ulaştığı noktayı en iyi gösteren eserlerden birisi Kal'atül Üstad olarak anılan türbesidir. Öyle ki türbedeki ışık hadisesi dünyaca meşhurdur. Tillo'nun doğusundaki Tefekkür Tepesi üzerine yapılmış olan duvardaki bir pencereden her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart günü yeni doğan güneşin ilk ışıkları pencere boşluğundan geçip
türbe kulesinin penceresine vurarak kırılmak suretiyle İsmail Fakirullah Hazretlerine ait sandukanın baş tarafını aydınlatır. Bununla ilgili olarak yeni yılda doğan ilk güneş hocamın başucunu aydınlatmazsa ben o güneşi neyleyleyim sözü İbrahim Hakkı'nın hocasına olan saygısını göstermektedir. İsmail Fakirullah'ın hayatı, manevi keşifleri ve etkisiyle iz bıraktığı bu topraklarda hala anlatılmaya devam ediyor. Umarız bu video sizlere bu büyük zatın hayatına dair bir pencere açar. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.